Dün akşam Bartın'da saat 18:15 civarında gelen haberle sarsıldık. Tüm Türkiye'nin yüreği yandı. Maden ocağında Amasra'da meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti. Ve bu kazada 58 madenci kurtarıldı. 10 işçi tedavi ediliyor. Bir işçi taburcu edildi. Patlamanın ardından ocakta yangın çıktı. Büyük oranda bu yangın kontrol altına alındı. Gelin şimdi son bilgileri öğrenelim. Olay yerine kameralarımızı çevirelim. Muhabir arkadaşımız Birgül Yazıcı şu anda o noktada nöbet devam ettiriyor, nöbetini sürdürüyor. Neler aktaracaksın Birgül? Gelinen son noktada nedir söyleyeceğin detaylar? Türkiye Taşkömürü İşletmesi'ne bağlı Amasra madenindeyiz. Bulunduğumuz bu noktada dün akşam saatlerinde yaşanan maden patlamasının ardından büyük bir kalabalık vardı. Hemen şöyle sol tarafa bakacak olursak bir kömür yığını görebiliyoruz aslında. Oldukça da küçük bir nokta. Fakat patlamanın ardından madenci yakınları bir haber alabilmek için bu kömür yığınlarının üstüne tırmandılar. Zaten buradaki ayak izlerini görebiliyoruz. Bu küçücük noktanın üstünde yüzlerce madenci yakınlarından birer haber alabilmek umuduyla bekledi. Çünkü hemen karşı tarafta bir asansör görebiliyoruz. Bu asansörden çıkarılıyordu patlamanın içinde kalan kişiler. Gözler bu asansörün makaralarındaydı. Bütün madenci yakınları da elbette ki maalesef Bartın'ın Amasra ilçesindeki bu ocağa gelmek zorunda kaldılar. Biraz hatırlatmak gerekirse 18-15 sıralarında meydana gelmişti bu patlama ve 110 maden işçisi görev yapıyordu patlama esnasında. Özellikle -300 ve -350 kodları denen riskli bölge olarak tabir edilen noktada ise 49 maden işçisi görev yapıyordu. Şu an yine o asansörden eşyaların taşındığı anları görebiliyoruz aslında. Dün bu noktadan çıkarılan her bir araç, her bir insan oldukça değerliydi. Her bir harekette gözler buraya çevriliyordu. Kalp atışlarının hızlandığı, maalesef üzücü anlara da şahitlik edilen nokta tam da burasıydı. 49 işçi riskli bölgelerde çalışıyor demiştik. 58 işçi hali hazırda kurtarıldı. Fakat maalesef ki 41 maden işçisi hayatını kaybetti bu maden ocağında. Kurtarma çalışmaları UMKE ve AFAD tarafından yapıldı. Aynı zamanda Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri ismi verilen ekipler de burada kurtarma çalışmalarında görev yapıyorlardı. Tahlisiye ekiplerinin burada olması oldukça önemli çünkü maden sahasının, tünellerin geçiş noktalarını oldukça iyi bildiklerinden dolayı kurtarma çalışmasının hız kazanmasına yardımcı oldular ve yaklaşık 24 saat geçmeden kurtarma çalışmaları da bulunduğumuz noktada tamamlandı. Şimdi o asansör kulesini ekranlarınıza getiriyor kameraman arkadaşım Aykut Olgun. Aşağı doğru bakacak olursak hemen sol tarafta birçok yangın söndürme tüpünü görebiliyoruz. Bunun nedeni ise maalesef patlamanın ardından madende yaşanan bir yangın. Dumanların azaldığını söylememiz mümkün. Hava karanlık olduğu için ekranlarımıza çok yansıtamıyoruz. Fakat büyük ölçüde bu yangının da kontrol altında olduğunu söylememiz gerekiyor. Dün gözler bu asansördeydi. Şu an çimentoların indiği, aşağıda çalışmaların devam ettiği bu maden ocağındaki bir hareketi bile beklediğimiz, umutlu anlara şahitlik etmek istediğimiz o küçücük nokta bu asansördü. Kameraman arkadaşım Aykut Olgun buradan da malzemelerin taşındığı anları ekranlarınıza getirdi.
110 maden işçisi 16-24 vardiyasında görev yapıyordu. Bulunduğumuz bu noktada Bartın'ın Amasra ilçesindeki bu maden ocağında maalesef ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Olayın soruşturulması için 3 savcı görevlendirildi. Hali hazırda bu patlamanın nedeni ve sorumluları soruşturma tamamlandıktan sonra belirlenecek. Gördüğünüz gibi yine o Umut Tepesi adı verilen o küçücük noktadayız. Taş kömürlerinin olduğu bu minik tepenin üstünde haberlerimizi de izleyen seyircilerimiz iyi bilecektir ki yüzlerce kişi burada bekliyordu. Hepsi ayakta, gözlerini sadece kuyunun içindeki asansöre çevirmişlerdi. Acaba eşim, kardeşim, abim, babam buradan nasıl çıkarılacak diye bekliyorlardı. Oldukça üzücü bir bekleyişti. 24 saat tamamlanmadan buradaki kurtarma çalışmaları tamamlandı ve bulunduğumuz noktada bugün itibariyle bir sessizlik hakim. Şu an Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın meydana geldiği o kuyunun hemen yanındayız. 16-24 vardiyasında çalışan 110 işçi bulunuyordu bu patlamanın olduğu noktada. 110 işçi burada, hemen madenin girişindeki koruyucu yazıyı da görüyoruz. Baretini giy, koruyucu malzemeni kullan uyarısını görebiliyoruz. Yine geçmiş olsun notu da üst tarafta geçilmiş durumda. Toparlamak gerekirse Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı bu maden ocağında 16-24 vardiyasında çalışan 110 işçi bulunuyordu. Maalesef ki 41 maden işçisi şehit oldu, hayatını kaybetti. 10 maden işçisinin ise yaralı olarak hem İstanbul'da hem de Bartın'daki hastanelerde tedavisi sürüyor.